Herkese merhaba buralarım. Bir pazar videosuyla daha karşınızdayım. Bu pazar videosunda kadro mühendisliğine değineceğiz. Kadro mühendisliğinde neler olmalı? Kendi bildiklerimce yorum yapıyor olacağım. Kendi tecrübelerimi aktaracağım. Eğer olur da aktarmayı unutturduklarım veya atladıklarım olursa yorumlarda mutlaka katkı vermenizi isterim. Bu video yeni başlayanlar için, oyuna tekrar geri dönenler için bir kadro mühendisliği videomuz olacak. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız başlayalım. Şimdi buralarım, diyelim ki oyuna yeni başladınız veya geri döndünüz. Tekrar yeniden oynamaya başladınız. Bir kadro mühendisliği belirlemeniz her dönem için, her seviye için çok önemli. Kadro mühendisliği nedir, nasıl yapılır? Yani burada siz önce bir kendinizi tanımlamanız gerekiyor. Siz nasıl bir futboldan hoşlanıyorsunuz? Yani proaktif ve reaktif oyunlar vardır. Proaktif ve reaktifler. Proaktifte rakibi önemsemezsiniz. Ben kendi bildiğimi oynarım dersiniz. Reaktifte ise rakibe göre oyun kurma vardır. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce aslında en başta bu videoyu çekmeyi planlıyordum ki daha sonrasında ise birçok videoyu hazırlayacaktı. Yani bu videoyu ona göre hazırlayacaktım. Daha doğrusu cümle karıştı. Siz anladınız benim demek istediğimi. Burada buralarım. Şimdi ben bu videoyu kadro mühendisliğini iyi bilmeniz için öncelikli olarak kanalımızın topluluk kısmında gene oynatma listesi kısmında şurada yetenek ve beceri oynatma listemiz var. Oynatma listesinde hemen burada yetenek ve beceri videolarımızı bulabileceksiniz. Bu videolarda tüm oyuncuların tek tek hangi özelliklere yaradığını ve o oyuncularına özel antrenman modellerini de bulabileceksiniz. Hepsini bu şekilde izleyebileceksiniz. Yani detaylı mevkisel olarak analiz de isterseniz eğer tüm videolar oyuncu beceri kısmında bulabileceksiniz buraları. Gelelim biz kadro mühendisliği kısmında. Oyuna yeni başladınız ve oyunda bir dizilişe öncelikle bir karar vermeniz gerekir veya oyuna göre belirlemeniz gerekir. Şimdi bir kadro mühendisliğinde ilk başta yani kaleci ve atan ve tutan çok iyi olacak. Kaleciyi ve hücumcuyu başta yapacaksınız ve bu oyuncuları transfer mi edeceksiniz yoksa altyapıdan mı çıkartacaksınız? Kendinize buna da karar vermeniz gerekir. Ben mesela bir altyapı menajeriyim. Eğer transferle bir oyuncu alacaksanız da eğer o zaman da gene oynatma listemizin hemen şu en sonundaki videoda şurada bir oyuncunun potansiyeli nasıl anlaşılır? Buna da detaylı bir şekilde burada değindim. Buradan da birçok feyz alabilirsiniz. Eğer transferle oyuncu alacaksanız eğer. Şimdi ben altyapı antrenörüyüm. Altyapıdan genç oyuncu çıkartmayı seviyorum. Her sezonda bir iki tane çıkartabilirim. Böylelikle bir iskeleti sağlamlaştırdığınızda yani ben bu sezon bunu çıkarttım. Mesela ilk sezon bunlar çıktı. İkinci sezon gene iskeleti kurarken DC ve MC çıkarttım. Üçüncü sezon AMC, DMC çıkarttım. Dördüncü sezon kanatları fullledim. Beşinci sezonda defansı fullledim diyelim. Ve 5 sezonda kadromu istediğim seviyeye getirdim. Daha sonrasında ise her sezon altyapıdan emekli olacak oyuncuma göre veya göndereceğim oyuncuya göre de altyapıdan oyuncu geliştiriyorum. Şu anda mesela defans geliştiriyorum. Bu bir kadro mühendisliğidir. Buradaki en önemli nokta ise bu kadroyu dizerken ki yapacağınız siz proaktif bir menajer misiniz, reaktif bir menajer misiniz? Şimdi ben çoğunlukla proaktif oyunu seven ki proaktif oyunu herkes sever ama reaktif bir oyunda ise yani rakibe göre de oynayacağımız maçlar olacak. Bu yüzden de kadro mühendisliğinde mutlaka ve mutlaka hem maç içerisinde hem de maça hazırlık kısmında mevkisel özellikleri arttırmanızda fayda var. Çünkü maç içerisinde de oyunu değiştirebilirsiniz. Veya maça hazırlanırken de rakibe göre reaktif bir oyun oynarken rakibe göre de böyle oyuncu pozisyonlarını arttırmadan mevki arttırmanız gerekir. Buradan da şöyle bir örnek vereyim. Rakip eğer dörtlü bir hücum yapıyorsa bize o zaman bizim defansta bu rakibi dörtlü karşılamamız gerekir. Yani buradan ne olur? Ben de hemen defansı dörtlerim. Çünkü o zaman rakip defansta benden üstün oyun sergiler ve özellikle de kısa top oynarsa da her haliyle beni birçok bir şekilde alt edebilecektir. Rakip analizi kısmı başka bir boyut. Onu zaten maç
analizi videolarımızda görüyoruz. Biz sadece burada her pozisyona hazır olabilecek oyuncuları hazırlıyoruz. Gene oyun tarzı kısmında da oyunculara oyun tarzı da çünkü altyapıdan geliyor. Ben altyapıya ortalama 80-100 token harcıyorum. Bazen 150 token harcıyorum. Ona göre de mutlaka oyun tarzlarını çeşitlendiriyorum. Bunların içerisinde de beğendiklerim oluyor. Bazen de rastgele vermiş oluyor. Ona göre değerlendiriyoruz ve geldik bir de özel yetenek kısmına. Özel yetenekte çeşitlendirme çok önemli ki siz de böyle şey yapabilirsiniz. Ben kendimi şuradan bir alayım. Çeşitlendirme çok önemli ki oyun içerisinde oyuncular maksimum verimde bulunabilsin. Bir kadro mühendisliğinde benim baktığım özellikle 20. veya 30. seviyeden sonra sizin seviyelerinizi bilmiyorum. Şu maaş kısmında oyuncunun değerli kısımları görünüyor. Özellikle kadro dengenizde maaş kısmında yüksek maaş alan bir oyuncu daha yetenekli ve daha kaliteli olduğu ortaya çıkıyor. Burada ise benim kadromda Lampard aşırı derecede yüksek maaş alıyor diğerlerine göre ve bu da benim oyuncumu daha değerli hale kılıyor. Bu şekilde de tespit edebiliyorum ben değerli oyuncuyu. Kadro mühendisliğinde oyuncuyu dizdikten sonra ve mevkisel olarak şey yaptıktan sonra böyle iş bitmedi arkadaşlar. Şimdi ise yapacağımız kısım oyuncuların hangi noktada daha iyi oynadığı. Yani yapacağımız maçlarda, hazırlık maçlarında veya diğer maçlarda yapacağımız şeylerde bir oyuncunun hangi noktada çok iyi oynadığını keşfetmemiz gerekir. Örneğin Arda Güler benim sağ kanat oyuncu. Bu oyuncu mesela MR'de de çekiyorum. Yani her noktasında oynattım bu oyuncuyu. Ve en yüksek verim aldığım nokta tam şu köşe. Bunu ileride aldığımda bu kadar verim alamıyorum. Ama bu köşede maçta çok güzel form tutuyor. Güzel şey yapıyor. Henry orta sahanın çizgisine değdiği şu noktada güzel form tutuyor. Tabii ki maç içerisinde anlık duruma göre değiştirebiliyorum. Totti normalde mesela şuralarda daha iyi oynuyor Totti. Ben şu anda bunu buraya çekmemin nedeni orta sahaya destek almak için. Ama Totti'nin en verimli oynadığı nokta burası. Bu Totti'yi de biraz geride kullanmamın nedeni İbrahimovic şu noktada çok verimli oynayamıyor. İbrahimovic burada daha verimli oynuyor. Böyle nokta nokta oyuncularımızın da nerede çok iyi oynadığını keşfetmemiz gerekir. Ki bu çok aslında düşük bir versiyondur. Uzman menajerlerin dikkat ettiği bir durumdur bu. Oyuncuların nokta nokta nerede oynadıklarına dikkat ederler. Burada çok iyi oynayan oyuncularımızı bu şekilde tespit edip daha sonra taktiksel formasyon dizilişimizi de ona göre ayarlayabiliriz. Ki ben daha çok oyunculara göre taktiksel dizilişimi yapıyorum. Şimdi şöyle bir dizilişte bu taktiği maç içerisinde değiştirdiğim de oluyor ki ben zaten sevdiğim kısım o zaten. Maç içerisinde sürekli taktik değiştirmem. Özellikle canlı maç esnasında rakip de taktik değiştiriyorsa ona anında cevap verdiğimde aşırı keyif alıyorum. Siz de bu şekilde kadro dizilişine yani dizilişi belirleyebilirsiniz. Yani 3-1-5-1 oynayabilirsiniz, 4-4-2 oynayabilirsiniz, 4-2-3-1 oynayabilirsiniz, 4-3-3 oynayabilirsiniz. Bu sizin oyuncularınızın göstereceği performansla alakalı. Bunun temelinde ise sizin yapacağınız kadro mühendisliği yatıyor. Yani ben şu anda kadroyu oyuncuların mevkisel farklılıkları da fazla olduğu için aşırı derecede istediğim versiyona çevirebiliyorum. Yani 4-3-3'e çevirebilirim maç içerisinde. Hemen şöyle yaptığımda tabii ki kanat oyuncularımızdan da biri şöyle yapalım. 3-4-3'e çevirebiliriz hatta. Hatta şu anda mesela DMC'ye mi İbrahimovic'e mi mevki vermeyi planlıyordum. Onu mesela şey yapacaktık. Bu da mesela bir kadro mühendisliğidir. Kadro mühendisliğinin asıl kısmında oyuncuların beceriler kısmını da düşünmemiz gerekir. Şimdi bu oyuncuya ben ST'ye AMC verdiğimde koyu grilerden kondisyon açılacak ve başka da herhangi bir özellik açılmayacak. Ama şu anda mesela özel sponsordan gelen yeni bir mevkim var. Onu beraber yapalım. Ben şu anda yeni mevki verirken biraz da koyu grilerin açılmasını bekliyorum. Çünkü oyuncum da ona göre gelişecek. Şimdi bir forvetten top çalma, markaj, orta beklemiyorum ben. Agresiflik aslında olsa iyi olur. Cesaret de bence biraz forvet için önemli ama AMC'yi verdiğimizde bu olmayacak zaten. Belki MC'ye yürürsek belki olabilir. Ya bu Zlatan İbrahimovic'e AMC vereceğim, kondisyonu aktif edeceğim ki kondisyonu da yüksek olsun, maç içerisinde oyundan düşmesin. Ya da
DMC oyuncuma ya MC vereceğim. Eğer DMC oyuncuma MC verirsem bu sefer de şut ve evet top sürme koyu griden açık griye gelecek. Hatta hızı da artacak. Şimdi DMC'ye MC verdiğimde 3 tane koyu gri özelliğim artmış olacak. Ya da bu sefer DC verirsem eğer DC verdiğimde sadece hangisi artıyor? Hatta hiçbiri artmıyor yani DC'ye verdiğimde. Evet. DC verdiğimde hiçbir özellik artmayacak. Aynı böyle kalacak buraları. Sadece DMC'ye DC mevkinde oynatmış olacağız. O yüzden de bu oyuncuma şimdi karar verme kısmında eğer MC verirsem ben bu oyuncuma hem top sürmesi, şutu ve hızı da artacak ki bir DMC için bence hız da önemli. Ama top sürmesi ve şutu da artacak olması çok bir mühim değil ama hızın artacak. Hızın koyu griden açık griye dönmesi benim için daha avantajlı olacak. Eğer Zlatan'a da AMC verirsem bu sefer de kondisyon artacak sadece. Yani kondisyon açık gri olacak. Aslında bunu da isterim. Forvetimin de kondisyonlu olmasını isterim. Diğerinin de ya burada siz yazın bakalım buralarım. Çünkü benim şu anda özel sponsorda yeni bir mevkim var. Siz ne önerirsiniz bu kısımda? Şurada yeni bir mevkimiz var. Bu yeni rolü bu oyuncularımdan birine vereceğim. Yani ya Vieri'ye vereceğim MC ya da Zlatan İbrahimovic'e AMC vereceğim. Bakalım hangisi olur? Bunu da siz yorumlarda yazın bakalım. Ben hala kararsız kaldım. Çünkü Zlatan için kondisyon da önemli. Ama şey de önemli açıkçası. Yani hız da önemli DMC için. Siz bir yorumlarda yazarsınız buraların ne olur ne biter diye. Sizin de tavsiyelerinize göre sonuçta ben gene kendi kararımı veriyor olacağım. Kadro mühendisliği kısmında oyuncularımızın ve taktiksel dizilişlerimizi de buna göre ayarlamamız gerekir. Proaktif, reaktif kısmında taktiksel diziliş bu konuda çok önemli. Taktik emirler çok önemli. Siz ne oynayacaksınız? Yani hangi oyunu seviyorsunuz? Önce bir buna karar verin. Ondan sonra kadronuzu ona göre şekillendirirsiniz. Şimdi ben genelde sert hücum ve uzun topu seviyorum. Kontrayı genelde kapalı tutarım. Top çalmam normaldir veya zordur. Maçta kemik sesi gelecek. Eğer defansımın pozisyon alması yüksekse o zaman da offside'ı da açarım. Eğer rakibin pozisyon alması yüksekse o zaman kapatıyorum. Markajda güce bakıyoruz. Ben defans oyuncularım güçlüyse, orta saha oyuncularım rakibe göre daha güçlüyse adam adamaya dönüyorum. Top çalma gene kolay, normal, zor. Zora da seçtiğim oluyor. Presi alçak veya yüksek. Şu ikisi hatta şu üçü bizim maç kondisyonumuzu etkileyecek olan şeyler. Eğer bunları zor yaptığımızda bu sefer kondisyonumuz maçta çok gidecektir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Özellikle maçın sonuna doğru şunu da yapıyorum. Yani maçların sonuna doğru adam adamaya çekiyorum, yükseğe çekiyorum. Böylelikle hatta pası da kısaya da çekebiliyorum. Maçın sonlarına doğru rakibi şahmat etme konusunda bayağı bu konuda ilerliyoruz. Bunlara karar verdikten sonra da geliyoruz oyuncularımızda beğendiğimiz beceri özelliklerini arttırmaya. Yani bir defans kanat oyuncusundan ne istiyorsanız antrenmanlarda bunu ona göre vermeniz lazım. Tabii ki buradaki en büyük sıkıntı yeşil. Şimdi kadro mühendisliğinde bu yeşilleri de biriktirmeniz lazım. Ben 1000 balansım benim. 1000'in üstünü harcamaya taraftarıyım. Şu anda 1300 var. Belki harcayacağım bunları bazı oyuncularıma. Antrenman kısmında geldik, beğendik mesela. Şu anda mesela ben kalecim. Yeni geldi. Buna ben sürekli antrenman yaptırıyorum. Bir kaleci de sizin için önemli olan bazı özellikler de vardır. Oyun için de önemli olan gereken özellikler var. Yani benim en çok bu oyunda fark ettiğim bir kalecide en çok belirgin olması gereken özellikler sezgi, iletişim ve konsantrasyon. Şimdi bu üçünü cebinize koyduğunuzda antrenmanları da buna göre yaptıracağız. Geldik bu oyuncumuzu seçiyoruz ve bu oyuncumuza birebir antrenman yaptıracağız. Sezgiyi istiyoruz. Buradan sezgileri aldık. Aynı zamanda iletişim ve konsantrasyon da istiyoruz. Bunlarda hangisi varsa böyle birkaç tur antrenman yaptırabilirsiniz. Yani genelde çok zor seçerseniz antrenmanlarda o zaman daha çok özellik alıyor. Özellik almadığında değiştirmeniz gerekebilir.
Buradan da bunları seçtik. Gene keza burada bir tur böyle yaptık, bir tur öyle yaptık. Sonra bunları tekrar ettirdik. Oyuncumuza yeşil basarak tekrardan arttırdık. Veya şuna bastığımızda hemen şurada bir reklam izle butonu çıkıyor. Böyle mesela bir günde 10 tane reklam izleyebiliyorsunuz. Bir oyuncuya 2 tur, pardon, kaç? 3, 5, yaklaşık bir 8-10 tur böyle sadece bir oyuncuya antrenman yaptırabiliyorsunuz. Ki ben geçen sezon Vir İbrahimovic'e öyle yaptırmıştım. İbrahimovic istediğim özellikleri, istediğim seviyelere geldi. Şu anda bir yaratıcılığı düşük kaldı. Bunun üzerinde de ufak ufak çalışıyoruz. Çok şey değil. Tüm oyuncularınız için bu şekilde gene bizim oynatma listemizde var bu. Tek tek oyunculara değindim defanslarda. Siz de bu şekilde oyuncularınızı minik minik bir kadro mühendisliği edasında bu sezon neyi çıkarttınız? Hangi oyuncuyu çıkarttınız? O zaman bu oyuncuyu bir fullleyin. Çünkü bu oyuncu bir 18-19'dan sonra daha zor yetenek alıyor. Yani çok fazla bir şey aldığı yok. O yüzden de 18-19 yaşlarında bu oyuncuyu siz istediğiniz seviyeye getirin. Ondan sonra zaten bu oyuncu kendisini yaklaşık sizi 25-26 yaşlarına kadar yani 7-8 sezon sizi getirecek. 5 sezon kaleciye daha dokunmayacaksınız. Bu size muazzam bir artı sağlayacak. Ve kadro mühendisliğinin en önemli kısmına gelelim. En önemli kısımda ise buralarım siz kaçlık bir menajersiniz. Bakın böyle özellikle genç arkadaşlar gaza geliyorlar. Takımları 130, 140, 150'ye çıkartıyorlar. Şimdi oraların bir sürekliliği yok. Yani eğer sürekli kalabileceksen orada devam et. Ama bir insan da sürekli aynı şeyde kalamaz. Aynı motivasyonu sağlayamaz. Siz kaçlık menajersiniz? Kendinize bunu sorun ve oyun kadronuzu da ona göre ayarlayın. Çünkü yoksa 2-3 sezon sonra bırakacaksınız oyunu yani. Önemli olan keyif almak. Siz kaçlık menajerseniz zaten sizi de Top Eleven ona göre eşleşmelere atayacak. Şimdi ben 120'lik bir menajerim. Ben kendimi 100 ile 120 arasında görüyorum. Yani 100'den aşağıya değilim. Ve çok 120'den yukarıya da görmüyorum kendimi. O yüzden fark ettiyseniz mesela İbrahimovic'i ben 120'den sonra ki şu kısım aslında çok önemli değil. Burayı çok şişirmemek için ben ne kadar 127'lik görünsem de 122'lik görünsem de oyuncularımızın birebir özelliğine baktığınızda bunlar aslında 150'lik 160'lık oyuncu yani. 150'lik diyelim. Evet, ortalama 150 gücünde bir oyuncu. Ben şimdi bu oyuncuyu biraz daha şişirirsem bu sefer burası da artacak. Kadro mühendisliğinin en önemli kısmı bu. Eğer siz burayı da arttırdığınızda ki artık Top Eleven gerçi bunlara da bakıyor eşleştirme kısmında. Sizi ona göre liglere, eşleşmelere atıyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu ise denge. Dengeli bir şekilde geliştirmeniz gerekir takımı ve istediğiniz seviyede olması gerekir. Zaten siz bu oyuncuyu buldunuz. Bu oyuncunun maaşına baktınız. Bu mesela normal bir maaş alıyor. Yüksek bir maaş almıyor. Ama yenile dediğimde 54.5 alıyor mesela. 6 alsa muhteşem bir oyuncu. World class bir oyuncu diyebilirdim. Ama öyle bir oyuncu değil. Evet, keza zaten şuraya baktığımızda ki ben bir oyuncuda en çok baktığım yerler burasıdır. Maça çıktığı maçlar ve attığı goller. Ortalaması kaç? 2'den yüksekse kesinlikle world class muhteşem oyuncuya yakındır. Hele 3 ise 3'ten üstünse bence world class'tır. Bu oyuncuya baktığımızda ortalama 1.5-1.8 civarında bir gol ortalaması var maç başına. Buna da bakıyorum hem kendi oyuncularımda hem rakiplerde. Siz de kadronuzu bu şekilde düşünmeniz ve oyuncuları da birebir de böyle geliştirmeniz gerekir. Ve dengeyi de kurmanız gerekir. Şimdi eğer siz oyuncularınızı geliştirirken şu koyu grileri arttırdınız ya koyu griler %1'e geldi. Bu %1'e geldiğinde kadro mühendisliğine dikkat etmeniz gereken diğer kısım ise burada oyuncuların aşırı yarısında olması gerekiyor ki oyuncu form tutsun. Eğer yarısından fazla bir düşüş varsa yani bu %50 diyelim ki pozisyon alma 150 orta %1. O zaman da oyuncu sadece top ayağına geldiğinde oynuyor. Herhangi bir maçta bir efektifliğini görmüyoruz. Paşa topu ayağına istiyor. Top ayağına geldiğinde oynayacak. Evet, kadro mühendisliğinde hemen hemen her şeye değindiğimi düşünüyorum. Atladığım eksiklerim ve söylemeyi unuttuklarım varsa yorumlarda yazın. Siz de kendi tecrübelerinizi yorumlarda yazın mutlaka bulurum.
Böyle böyle biz de zaten çoğu şeyi beraber öğreniyoruz. Bize vahiy gelmiyor. Her menajerin kendi tarzı vardır. Bunu unutmamak gerekir. Zaten oyunu eğlenceli kılan kısım bu. Her menajerin kendi tarzı olması. Benim tarzım bu. Ben böyle oynuyorum. Sen farklı bir şekilde oynuyorsun. Bu sefer oyun daha eğlenceli, keyifli hale geliyor. Ve oyun da şimdilik ona müsait. Yakında çok daha güzel bir güncelleme daha gelecek. Yani 3D görünümün yanına biraz daha böyle yakın çekimler de ekleyecekler ona. Çok daha keyifli bir oyun göreceğiz gibi. Ee, Bence güzel, eğlenceli, gerçek bir futbol kulübü başkanı gibi bu şekilde hem teknik direktör hem başkan böyle takımımızı idare ediyoruz. Kadro mühendisliğinde atladığım bir kısımlar varsa yorumlarda yazarsınız. Evet, içerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Discord'dan sohbet etmek isterseniz Discord odamıza da bağlanabilirsiniz. Profilimde bu videonun açıklamasında ve profilde Discord linkimiz var. Tıklamanızla beraber zaten Discord'a geliyorsunuz, Discord topluluğumuza. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı buralarım. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi eğlenceler, keyifli oyunlar.